Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Bitcoin gerçekten her zaman kral mı? Yoksa servet transferleri, kimsenin bakmadığı o karanlık köşelerde mi gerçekleşiyor? Tarihe dönüp baktığınızda şunu görürsünüz. Büyük paralar tahta otururken değil, taht sarsılırken kazanılır. Ve gökyüzü şu anda tam olarak bunu söylüyor. Gezegenler hizalanıyor, döngüler sıkışıyor ve kripto piyasasının görünmeyen kapıları aralanıyor. Bitcoin sahnede kalmaya devam ederken, perde arkasında çok daha gürültülü bir hikaye yazılıyor. Altcoin döngüsü başlamak üzere. Bu bir teknik analiz videosu değil. Bu, mum grafiklerinin ötesinde, kozmik zamanlamanın okunması. Çünkü fiyatlar yalan söyleyebilir ama döngüler asla. Eğer bir sonraki alt sezon ne zaman sorusunu soruyorsanız, cevabı borsalarda değil, gökyüzünde aramanız gerekiyor. Ve yıldızlar, uzun zamandır ilk kez bu kadar net konuşuyor. Gelin birlikte kozmik saati okuyalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın çünkü sizin desteğinizle daha güçlü içerikler üretiyoruz. Her şey Uranüs'ün Boğa burcundaki uzun dansıyla başladı. 2018-2026 arası süren bu 8 yıllık transit, geleneksel para birimlerine, Boğa maddi değer, istikrarlı servet, karşı radikal, merkeziyetsiz, şok edici yenilikleri, Uranüs tetikledi. İşte tam burada Bitcoin doğdu ve tahtına oturdu. O, Satürn-Uranüs karşıtlığının çocuğu. Eski düzenle yeni düzen arasındaki köprü. Ama dikkat! Uranüs Boğa'da 2026 Nisan'ına kadar kalıyor. Bu, kripto para evreninin son büyük kozmik sınavı. Ve tarih tekerrür ediyor. Her büyük boğa döngüsünde önce Bitcoin dominans yükselir, para kralı akar, sonra birdenbire enerji dağılır ve altcoin'ler roket gibi fırlar. Buna astrolojide biz alt sezon kozmik patlaması diyoruz. Şimdi anahtar gezegen geçişlerine bakalım. Jüpiter, bolluk, iyimserlik ve spekülasyon gezegeni, 2025'in ikinci yarısından itibaren Yengeç ve Aslan üzerinden geçerken, risk iştahı inanılmaz artıyor. Özellikle Jüpiter-Uranüs üçgeni, 2026 ortaları ve Jüpiter-Neptün üçgeni, 2026 üçüncü çeyrek dönemleri, tarihsel olarak en vahşi altcoin rallilerinin tetiklendiği zamanlar. Hatırlayın, 2021'de Jüpiter Kova'dayken DeFi ve NFT çılgınlığı nasıl patlamıştı? Benzer bir enerji ama bu sefer daha kaotik, daha yaratıcı ve çok daha yüksek hacimli geliyor. Satürn ise bize disiplin hatırlatıyor. 2025-2027 arası Koç geçişi, Bitcoin'in ben buradayım, kral benim dönemini biraz daha uzatabilir. Satürn Koç'ta sert, liderlik ister. Bu yüzden 2025'in ilk yarısı ve 2026 başı, büyük olasılıkla Bitcoin dominansının %60-70'lere çıktığı, altcoin'lerin kan kustuğu bir konsolidasyon dönemi olacak. Sabırlı olun. Bu, fırtına öncesi sessizliktir. Şimdi derin bir nefes alın ve gökyüzünün en heyecan verici kısmına, asıl fırsat penceresine birlikte dalalım. Çünkü 2026, sadece bir yıl değil, kripto evreninde yeni bir çağın kapılarını aralayan, ateş ve hava elementlerinin dans ettiği muazzam bir kozmik sıçrama tahtası. Önceki özetimizi biraz daha açalım ve gerçek astrolojik takvime göre detaylandıralım. Unutmayın, astroloji kesin fiyat vermez ama zamanlama enerjisi ve tema verir. Biz de buna odaklanıyoruz. 2026 Mayıs-Haziran, zirve öncesi son büyük canlanma, Uranüs Boğa'dan çıkışa hazırlık. Uranüs 25 Nisan 2026'da kesin olarak İkizler Burcu'na giriyor. Öncesinde 2025'te kısa bir girişi çıkış yaptı. Ama asıl yerleşik dönem başlıyor. Bu geçişten hemen önceki aylar, özellikle Mayıs-Haziran, Uranüs'ün Boğa'daki son büyük olumlu açısı, Jüpiter'le Seytile Trine benzeri enerjiler, sayesinde son büyük Bitcoin ve majör altcoin canlanmasını getirebilir. Burada piyasa genellikle zirve öncesi son coşku moduna girer. Bitcoin dominanca biraz gevşer. Bazı layer 1'ler ve eski narrativeler, DeFi 2.0, NFT Revival, son bir nefes alır. Sabırlı olanlar için güzel birikme fırsatı. Ama asıl patlama henüz değil. Bu dönem hazırlık ve pozisyon alma zamanı. 2026 3. Çeyrek, Temmuz-Ağustos alt sezon 2.0, her şey uçuyor dönemi. Jüpiter-Neptün trine büyük dış gezegen senfonisi. İşte burası gerçek kozmik parti başlıyor. 20 Temmuz 2026, Jüpiter, Aslan'da, Neptün, Koç'ta, tam trine yapıyor, tam 4 derece civarı. Bu, spekülasyon, hayal gücü, topluluk coşkusunun zirve yaptığı nadir bir açı. Neptün sınırları eritir, Jüpiter onları şişirir, meme coinler, ağı tokenları, sosyal fi projeleri, viral topluluk tokenları patlama yapar. 2021'deki DeFi, NFT çılgınlığının daha kaotik, daha yaratıcı versiyonu bekleyin. Aynı hafta içinde Jüpiter-Uranüs seytile, 21 Temmuz, devreye giriyor. Yenilikçi projeler, yeni iletişim temelli tokenler, Uranüs ikizlerde, birdenbire öne çıkıyor.
Arka planda Uranüs-Plüton trine, Temmuz ortası, başlıyor. Teknoloji, toplumsal dönüşüm enerjisi inanılmaz güçlü. Plüton Kova'da yerleşik, topluluk odaklı, merkeziyetsiz projeleri destekliyor. Sonuç, 2026 Temmuz-Ağustos ortası, klasik anlamda alt sezon steroidi enerjisi. Eski lider altcoin'ler, ETF, Sol vs. yerine yepyeni hikayeler, viral projeler, AÜ sosyal meme karışımları roketliyor. Risk iştahı maksimum, FOMO zirvede. Bu pencereyi kaçırmayın ama aşırı şişkinlik sonrası düzeltmeye de hazırlıklı olun. 2026 sonu 2027 başı, yeni nesil hikayeler ve yeniden yapılanma, Uranüs ikizler tam güç. Uranüs ikizlerde iyice yerleşiyor iletişim, ağlar, layer 2'ler, veri odaklı projeler, sosyal protokoller, yeni nesil mesajlaşma ağı entegrasyonlu tokenler birdenbire patlıyor. Eski narrativeler, örneğin klasik DeFi veya storage coin'ler, geride kalırken yepyeni hikayeler doğuyor. Gerçek zamanlı veri tokenları, Ağ-Gent ekonomileri, merkeziyetsiz sosyal ağlar, iletişim altyapısı projeleri. Bu dönem, 2027 başıyla birlikte spekülasyonun biraz yavaşladığı ama gerçek kullanım senaryolarının öne çıktığı bir olgunlaşma evresine geçişi temsil ediyor. Kurumsallaşma artıyor, regülasyonlar netleşiyor. Kozmik takvim, 2026 özel. Satürn-Neptün Koç birleşimi, tam olarak 20 Şubat 2026'da 0 derece Koç'ta mükemmelleşecek, disiplin ve hayal gücünü bir araya getirerek yeni bir gerçeklik mimarisini zorluyor. Bu, yılın başındaki Bitcoin hegemonyasını ve altcoin sabır testini daha da katılaştıran bir enerji. Piyasa disiplin istiyor, hayalleri gerçekle yüzleştiriyor, tam da Ocak-Nisan arası beklediğimiz gibi. Şimdi, güncellenmiş kozmik takvimi, 2026 özel, daha da derinlemesine açalım. Gerçek astrolojik tarihler ve enerjilerle desteklenmiş haliyle, fırsat pencerelerini netleştirelim. Ocak-Nisan 2026, Bitcoin hegemonyası ve sabır testi, Satürn-Neptün Koç etkisi. Satürn 13 Şubat 2026'da Koç'a kesin giriş yapıyor. Neptün ise 26 Ocak 2026'da Koç'a yerleşiyor. 20 Şubat'taki tam Satürn-Neptün kavuşumu, 0 derece Koç, piyasaya gerçekçi ol, hayalleri yapılandır diyor. Bu dönemde, Bitcoin dominanca yüksek seviyelerde kalır, %60 hatta daha üstü mümkün. Altcoin'ler kan kaybeder, likidite Bitcoin'e akar. Sabır testi zirvede, erken giriş yapanlar yıpranır, uzun vadeli hodlerler güçlenir. Bu, yılın ilk çeyreğinde duygusal ve finansal disiplin gerektiren bir kış uykusu evresi. Pozisyonunuzu sağlam tutun, panik satışlardan uzak durun. Mayıs-Haziran 2026, son büyük canlanma pozisyon alma zamanı, Uranüs ikizlere giriş öncesi. Uranüs 25 Nisan 2026'da ikizlere kesin giriş yapıyor. 2025'teki kısa ziyaretten sonra tam yerleşim. Bu geçiş öncesi Mayıs-Haziran ayları, Uranüs'ün boğadaki son olumlu titreşimlerini, Jüpiter'le Seytil'e benzeri enerjiler, kullanıyor. Bitcoin ve majör altcoin'lerde, özellikle Layer 1'ler, son büyük canlanma yaşanabilir. Piyasa zirve öncesi coşku moduna girer. Kısa vadeli ralliler, FOMO dalgaları. En önemli iş, pozisyon alma. Gelecek alt sezon için doğru hikayeleri, AÜ, sosyal fi, meme evrimi, biriktirin. Bu pencere, sabrın meyvesini toplama zamanı, acele etmeyin ama fırsatları kaçırmayın. 3. Temmuz, Ağustos, Eylül 2026, zirve alt sezon dönemi her şey uçuyor. Jüpiter-Neptün trine destekleyici dış gezegen dansı. İşte asıl kozmik patlama burada. 20 Temmuz 2026, Jüpiter, Aslan'da, Neptün, Koç'ta, tam trine, 4 derece civarı. Spekülasyon, hayal gücü, topluluk coşkusu zirvede. Meme coin'ler, ağı temalı tokenler, viral sosyal projeler roketliyor. 15 Temmuz civarı, Neptün Seytil'e Uranüs, yenilik ilham. 18 Temmuz, Plüto trine Uranüs, toplumsal dönüşüm teknoloji patlaması. 31 Ağustos, Jüpiter trine Satürn, büyüme yapı dengesi. Bu üçüncü çeyrek, alt sezon 2.0 steroid enerjisi taşıyor. Her şey uçuyor, hacimler patlıyor, yeni hikayeler, AÜ entegrasyonu sosyal protokoller, community driven tokenler, eski liderleri gölgede bırakıyor. Temmuz ortası, Eylül başı en vahşi rallilerin beklendiği dönem. FOMO'yu yönetin, zirveyi koklayın. Ekim-Aralık 2026-2027 başı, yeni nesil projeler öne çıkar, piyasa olgunlaşır. Uranüs ikizlerde iyice kök salıyor. İletişim, ağlar, veri odaklı projeler, layer 2'ler, yeni sosyal altyapılar birdenbire parlıyor. Eski narrativeler, klasik DeFi, storage, geride kalırken, yepyeni hikayeler doğuyor. Gerçek zamanlı AÜ ekonomileri,
merkeziyetsiz sosyal ağlar, iletişim temelli tokenler. Spekülasyon yavaşlıyor, gerçek kullanım senaryoları öne çıkıyor. Kurumsallaşma artıyor, regülasyonlar netleşiyor. Bu geçiş dönemi, 2027 başıyla birlikte olgunlaşma evresine kapı açıyor. 2027 sonrası, kripto yetişkinlik evresi. Spekülasyon azalıyor, gerçek dünya entegrasyonu, DeFi'nin geleneksel finansa köprülenmesi, ağı blockchain fusion, hakim oluyor. Uzun vadeli değer yaratımı ön planda. Kozmik mesaj çok net, 2026, özellikle Temmuz-Ağustos ayları, yeni servet döngülerinin doğduğu, altcoin'lerin asıl tahtı devraldığı dönem. Bitcoin kral olmaya devam eder ama gerçek patlamalar asi prenslerde gizli. Kozmik mesaj net, Bitcoin her zaman kral kalacak ama 2026 üçüncü. Çeyrek asıl servet transferlerinin, yeni milyonerlerin doğduğu dönem olacak. Sabırlı olun, hikayeleri erken koklayın ve yıldızların rehberliğinde hareket edin. Sevgili takipçilerim, unutmayın, astroloji bize kesin fiyat vermez, zamanlama enerjisi verir. Bitcoin sizin güvenli limanınız, kralınız olabilir. Ama gerçek servetler genellikle tahtın gölgesinde bekleyen asi prenslerde saklıdır. Gezegenler şu anda fısıldıyor. Bitcoin'e saygı duyun ama gözünüzü altcoin'lerden ayırmayın. Çünkü Kozmik Parti asıl şimdi başlıyor. Bol şans, yüksek bilinç ve sağlam kırlar diliyorum. Gökyüzü sizinle olsun.